Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Yunanlıların bizimle mücadele etmek için yaptığı insansız hava aracı. Üstelik hedef tamamen gizli yapıda olması ve radarlara yakalanmaması. Peki bunu gerçekten başarabilirler mi? Yapacakları İHA bizim İHA'larımıza rakip olabilir mi? Yoksa Çin işi merdiven altı bir sistem mi? İncelemeye başlayalım. Son zamanlarda Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların dünyada en çok konuşulan savaş makineleri olduğu bir gerçek. Gerek Suriye'de gerekse Libya ve Azerbaycan'da tam not aldılar ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmayı başardılar. Özellikle 44 günde Ermenistan'ın dize gelmesindeki en büyük etkenlerden. Bu kadar etkili dronlardan yoksun olmak savaşta kaybetmeye kadar götürür. Eğer envanterlerinde yoksa hükümetin iktidarını bile devirebilir. Bunun bilincinde olan Yunan hükümeti de İHA üretimi için düğmeye bastı. Yunanistan İHA ihtiyacını ilk başlarda İsrail'den tedarik ettiği Heronlar ile karşılamaya çalıştı. İsrail ile arasındaki yüksek seviyedeki ilişkileri Yunanistan'ı Heron almaya teşvik etti. Ancak ülke basını Türklerin dronlarını kendisinin ürettiğine ve başarılı olduğu haberini tam 2 yıl diline doladı ve bir nevi Yunan hükümetine baskı yaptı. İlk başlarda Yunan hükümetinin böyle bir niyeti yoktu. Çünkü proje için paraları ve deneyimleri yoktu. Zaman geçtikçe gerek Yunan basını gerekse halkın kini baskıyı arttırdı. Yeni İHA'larının bu baskıların sonucunda ortaya çıktığını görüyoruz. Yunan hükümeti ilk müjdeyi verdi ve ilk prototipin ortaya çıktığını belirtti. İşte yaptıkları bu İHA'nın adı Diller RX-3. Söz konusu İHA'nın özelliklerine bakarsak, başlangıç olarak menzili 130 kilometre. Muhtemelen yer kontrol istasyonunun sınırları bu kadar. Faydalı yük kapasitesinin 50 kilogram ve uçuş süresinin de 10 saat olduğunu görüyoruz. 50 kilogram kapasitenin ekstra sistemlere gideceğini varsayarsak silahsız olacağı ortada. Ayrıca saatte 180 kilometre seyir hızına çıkabilir denmiş. Doğruysa eğer başlangıç için yeterli. Ancak sıkı durun, bu teknik veriler prototip İHA'ya ait değil. Bu yaptıkları simülasyon sonucu tespit ettikleri veriler. Yani anlayacağınız ortada çalışır bir prototip yok. Aslında Yunanların böyle bir işe girmesinin ana amacı iletişim ve istihbarat yollarını İHA'larından yapmayı planlamaları. Biz sürekli Akdeniz'de İHA kaldırırken geride kalmaları. Tabii bunun için de İHA'da kullanmayı düşündükleri kameranın kayıt kalitesinin 720 piksel olduğunu bir tabloyla paylaştılar. Şu an videoda gördüğünüz Yunan basınının paylaştığı tablo. Görüldüğü üzere kamera kayıt kalitesi 720p. Bu gerçekten çok saçma olmuş. Çünkü istihbarat amaçlı kullanılacak bir İHA'nın 5-6 bin kilometre mesafeden yapacağı çekimlerin tespitleri çok zor olacak. Gemileri tespit etmek için bile diplerine sokulması gerektiğini söyleyebiliriz. Geçiyoruz yetersizliğini bir yana bırakıp ana özelliğine. RX-3'ü tamamen gizli bir karakterde yapmayı amaçlamışlar. Hatta bu gizli karakterinden dolayı Stealth RX-3 olarak ismini değiştirdiklerini duyurdular. Tabii isim değişikliğiyle hemen İHA'nın karakteri değişmez. Bunun için sistemleri de değiştirmeniz gerekir. Ne yazık ki İHA'larında kullandıkları pervaneler yüzünden gizlilik karakteri bozulmakta ve İHA'nın radarlarda bulunması kolaylaşmış. Pervanenin her dönüş hareketi sonucu ısı ortaya çıkacak, termal iz bırakmasına neden olacak. Bu da radarlarda kolay fark edilmesine sebep olur. Ayrıca İHA'nın boş prototipine bakacak olursak eğer kanatlarının uçları sivri ve kanat boyutu oldukça uzun. Bu İHA'nın havada daha iyi süzülmesine yardımcı olur ancak manevra kabiliyetini düşürür ve İHA'nın yeteneklerini azaltır. Olası durumda kaçış manevralarını zora sokarak kolay hedef olacaktır. Zaten bu tarz İHA'lar bir kere yakalanırsa yavaş olduklarından düşmeleri kaçınılmaz. İHA'nın ana amacının iletişim ve istihbarat olduğunu başta da belirtmiştim. Bunun yanında ekstra amaçları da var. Lojistikte malzeme, tıbbi malzeme ve can kurtaran yeleği taşıyabileceği de vurgulanmış. Can kurtaran yeleğiyle adalarda kurtarma yapacaklarını bazı basın kaynakları belirtmiş. Tam anlamıyla inanılmaz bir İHA. Boğuluyorsun, bir anda gökten can kurtaran yeleği geliyor ve kurtuluyorsun. 100 yılın icadı değil mi? Yorum yapmak istemiyorum. İHA'nın özelliklerine dönelim. Köklü uçak tasarım kitaplarındaki tasarımlardan yola çıkarak yaptıkları İHA tam ağırlıkta 65 kilometre gidebileceğini yapılan simülasyonlarda belirtmiş. Her şeyin başarıyla geçtiğini halklarına duyurdular. Bir de utanmayarak bu İHA projesine 10 milyon euro ayırdıklarını belirttiler.
RX-3'ün gizli olabilmesi için üstündeki RAM boyası daha pahalı. Bu boya Yunanistan'ın ithal edebileceği bir ürün değil. Bu yüzden Avrupa Savunma Sanayi ile ortak bir anlaşma yapılmış. RX-3'ü beraber ortak yapacaklarını duyurdular. Halk bu haber karşısında RX-3'ü bazı platformlarda şimdiden övmeye başladı. Türk İHA'larıyla yarıştırmalarına, karşılaştırmalarına sebep oldu. Keşke bir mantık çerçevesinde inceleseler. Yapılan İHA'nın iskelet sisteminin Bayraktar TB2'ye benzemesi ve bu kadar saçmalık varken hala övüne övüne biz de yapıyoruz demeleri tamamen kendilerini tatmin etmeleri. Gerçi övmekte pek haksız da değiller çünkü bu İHA dünyada bir ilk. Hem RAM boyası hem de pervane kullanan dünyadaki tek örneği. İlk deneyimleri olabilir ama bizim İHA teknolojimize Yunanların yetişmesi için 40 fırın ekmek yemeleri gerekli. Bunu onlar da gördü ve biz de tekrardan başarımızı görmüş olduk. RX-3 yapılsa bile yapay zekası bizim dronlarımızın yapay zekasının yanından geçemez. RX-3'ün tek iyi yanı denizde arama kurtarma olabilir. Lakin Ege'de yüzlerce ada ve kaya var. Bu kadar geniş bir alanda İHA hedefini bulsa bile işaretleme teçhizatının olacağını sanmıyorum. GPS konumuna göre can kurtaran yeleğini atar ve geçer gider. Geçmişten bildiğimiz gibi can kurtaran yeleğine iyi düşünmüşler. Sonuç olarak Yunanistan'ın yeni İHA'sı mantıklı ama yapanın elinde mantıksız bir proje. Normalde Amerika gibi ülkeler yapmaya kalksa hakkını gerçekten verecek ve gizli yapıda olmasını sağlayacaklardır. Bayraktar TB2 bile gizli yapıda değilken tespit edilmeden hedeflerine vuruyorsa aynı boyuttaki gizli İHA tespit edilemez. Ancak Yunanistan'a baktığımızda ne bir uçak, ne bir İHA ne de teknoloji deneyimleri yok. Biz bile yıllarca süren İHA serüveninin sonucunda bu hale geldik. Ona rağmen bugün bile gizli karakteristikte SİHA'lar yapamıyoruz. Çünkü gizlilik olayı bu işin en tepesinde. Daha önceki Göksungur videosunda sıralamıştım. Temel SİHA'lar, ağır yükler, hızlılık ve gizlilik. Baştan sona doğru bu işin ilerleme seviyeleri. Siz bunun en tepesinden başlamaya çalıştığınız zaman doğal olarak yapamayacaksınız. Tuğla olmadan duvar döşenir mi? Hal böyleyken Yunanistan'ın önce tuğlayı bulması, sonra yerine koyması ve duvarını oluşturması gerekli. Ortak yapsalar bile daha gidecek upuzun yolları var. Üstelik onlar bu yola başlayıp bizim noktamıza geldiklerinde bu sefer biz daha da ileride olacağız. En basitinden jet motorluların yapımına başladık. Uçak avlamak gibi özellikler yerleştirebilirsek eğer, o zaman bunların hiçbir önemi kalmayacak. Demem o ki RX-3 aslında bizim için başarılı bir drone. Çünkü uçmasını bilmeyen düşman drone bizim için başarılıdır. Yunanistan'a başarılar dileyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir, abone olarak da yeni videoların takibini sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.